Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sevimli ineğimizin, inek de diyebiliriz, boğa da diyebiliriz, bunun yapılışını anlatmak istiyorum. Bakın, uyku arkadaşı da olabilir çocuklarınızda. Oyuncak olarak da kullanabilirler. Şu şekilde ben daha önce yapmıştım. İsterseniz size boyunu göstereyim. Şu şekilde. 31 santim falan geliyor bu. Çok küçük bir oyuncak değil. Dilerseniz videomuza başlayalım. Bunun için malzemelerimiz, ben koton iplik kullanıyorum. Tüylenme yapmayan, çocuklara zarar vermeyen, sağlıklı. Bu şekilde benim elimde iplerim vardı. Bakın, bunları kullanacağız şimdi. Şimdi ayaklarından başlayacağız biz bunu. Şu ayaklarından başlayacağız çünkü gövdede birleştirme yapacağımız için önce ayaklarını bir başlayalım. Bir tane ten rengi ipimden alıyorum. Bir sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde elimi böyle doluyorum. Sihirli halkayı yapıyorum. Bunun içinden çıkartıyorum. Çekiyorum. Şimdi buraya 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve daha sonra bunu biraz sıkıştırarak birleştirmesini yapıyorum. Şu şekilde içinden çıkartıp ve kaydırıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızda 6 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada bir üst sırada her sık iğnenin içine, buraya bir işaretleyici koyacağım ben. Her sık iğnenin içine çift batıyorum. 6 adet sık iğnemizi 12 adet sık iğne yapıyoruz. Evet, 12 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir üst sırada bir tek bir çift olarak 18 adet sık iğne yapıyoruz. 6 defa bu işlemi tekrarlıyoruz. Bir tek bir çift. Şu şekilde. Bir tek bir çift. Şu çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bu sırada 18 adet sık iğnemiz olacak. Bir tek bir çift. Şu başlangıç noktasına bir ip koyarsak şaşırmadan yapabiliriz. Evet. Şu şekilde son çiftimizi de yapıyorum. Evet, bu bir sonraki sırada 2 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 2 tek, pardon, 2 tek bir çift, 2 tek bir çift olarak 6 defa tekrarlayıp bu sıra sonunda da 24 adet sık iğnemiz olacak. 2 tek bir çiftimizi yaptık. Sıra sonuna geldik. Bir sonraki sırada 3 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 1, 2, 3 tek ve bir çift. 1, 2, 3 tek bir çift olarak 6 defa bu işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olacak. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi bu sırada 4 tek bir çift olarak ilerliyoruz. 2, 3, 4 tek bir çift. 1, 2, 3, 4 tek bir çift olarak 6 defa bu işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz olacak. 36 adet sık iğnemizi 5 sıra düz olarak dolaşıyoruz. 5 sıra düz dolaştıktan sonra ben şimdi diğer ayağını, bakın, 5 sıra düz olarak dolaştım. Şimdi şurada göstereyim size. 5 sıra düz dolaştıktan sonra 12 tane tek yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, sıra başından sonra 12 adet sık iğnemizi yapıyoruz tek olarak. 12 tane sık iğne yaptıktan sonra 6 tane kesme işlemi yapacağız. Şu şekilde öndeki ilmeklerimizi 2 tanesini alıp tek seferde çekiyoruz. Bir tane kesme yapıyoruz burada. İkinci kesmeyi yapıyoruz. Şuradan üçüncüyü yapıyorum. Şuradan dördüncüyü yapıyorum. Şuradan beşinciyi yapıyorum. Pardon. Sık iğne olunca biraz zorluyor. Şuradan beşinciyi yapıyorum. Ve son kesmemi de yapıp 6. kesme işlemimi yapıyorum. Şu ayağımızın şu ön şeklini yapıyoruz arkadaşlar. 12 tek yaptıktan sonra 6 tane kesmemizi yaptık şimdi. 6 kesme yaptıktan sonra 12 tane daha tek örüyoruz. Sınırın sonuna geliyoruz arkadaşlar. 12 adet düz örüyoruz. Evet, şimdi bir üst sıraya geliyoruz. Burada 9 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tek yaptıktan sonra 6 tane tekrar eksiltme yapıyoruz. Şu önlerden alıyorum arkadaşlar. Buradan 6 tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, şurada kestiğimiz için biraz zorluyor bizi. Sadece önleri alıyoruz. 3, 4, şuradan 2 tane daha keseceğim. Şuradan 5 ve 6, sonuncuyu da kesiyorum. 6 tane kestikten sonra 9 tane tek yapıp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, işaretleyicime kadar geldim. Şimdi bir sırayı aldım işaretleyicimi. Burada 2 sıra düz olarak dolaşıp geliyoruz. 2 sıra düz yaptıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir üst sıraya geçtik. Şimdi burada da 6 tane tek yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane kesme yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tek yaptıktan sonra bu sırada bir tane kesmemiz oluyor. Daha sonra düz olarak devam ediyoruz. 21 adet sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi 21 adet sık iğneyi ördükten sonra 5 sıra düz dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet, 5 sıramızı ördük. Şimdi içine ben biraz silikon yerleştireceğim. Biraz zorlamaya başladı çünkü. Örerken ara ara silikon yerleştirirsek biraz rahat oluyor örmemiz. Ben biraz yerleştireyim şöyle. Şu şekilde. Bunu biraz daha dolduracağız tabii ki de. Ben rahat örmem için az bir şey koyacağım şimdi. Elinizle çok her yerini yerleştirirseniz düzgün bir ayağımız oluyor. Şöyle. Evet. Biraz bunu yerleştirdim. Şimdi işaretleyicimi tekrar alıyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi burada 5 tane tek örüyorum. Sıra başından 5 tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tek ördükten sonra
Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme yaptıktan sonra şuradan sıra sonuna kadar devam ediyorum. 18 adet sık iğnemizi sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra 5 sırada düz olarak devam ediyoruz. Bundan sonra da 5 sıra düz ördükten sonra pantolon rengimize geçiyoruz. Evet, 5 sıra 21 tane sık iğnemiz var burada. 5 sıra olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi pantolon rengine geçiyoruz. Ben buraya şuradan bir tanesini geri alayım. Renk değişimi yapacağım çünkü. Bunu da şöyle arkada gelmesi lazım. Başlangıç yeri. Şimdi bu ilmeğimi takıyorum. Çekmiyorum. Diğer ipimi alıyorum. Pantolonu bu renkle yapmak istiyorum. Bunu ikisini beraber çekip renk değişimi yapıyorum. Ve bunu önden değil arkadan bilo olarak alıyoruz. Şu şekilde. Şu arkadaki tellerimizi alıyoruz. Bu şekilde bir sıra dolaşalım arkadaşlar. Evet, şu bağlantı noktamızı güzelce sıkıştırarak bir bağlayalım bence. Bunu sıkıştırırsak çok iyi olur. Bir sıra dolaştım arkadaşlar. Bağlantı noktamı da sıkıştırdım. Şu şekilde biraz da ipi kısaltabiliriz. Bu şekilde. Şimdi bu sırada 21 tane sık iğnemiz var. Bunu bir sıra olarak şuraya tekrar işaretleyicimi koyayım. Bu sırada da normal örüyorum, şu anda önden alıyorum artık. 5 tane tek yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5 tek yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapacağım buradan. Evet. Tekrar 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir eksiltme yapıyorum. Bir 5 daha yapıyorum. Son 5 ve eksiltme yapıyorum. 3 defa eksiltme yapıyoruz burada. 18 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 18 adet sık iğnemizi düz olarak 13 sıra örüyoruz. Evet, 18 adet sık iğnemizi 13 sıra olarak dolaştık arkadaşlar. Şimdi de 18 tane burada sık iğnemiz var. Bunu karşılıklı olarak içine de doldurdum ben bu arada. Güzelce içine sıkıca yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra bunu karşılıklı olarak 9 tane sık iğne olarak birleşim yapıyoruz. Da şu şekilde karşılıklı 9 tane sık iğne olacak burada. Şu şekilde. Ay. Doldurduğum için biraz zorluyor beni. Şu şekilde 9 tane karşılıklı olarak birleştirme yapıyoruz. Tam arkalardan da tutmasını sağlayın. Çünkü birleştirdiğimizde, bedenle birleştirdiğimizde açık kalmasın. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi buradan kesiyorum ipimi. Ben diğer ayağımda yapmıştım. Şöyle. Şimdi şu önde kalan tellerimiz var. Bunu şuradan arkadan alalım. Arka tarafından alalım ayağımızın. Şu önde kalan tellerimizi tekrar pantolon rengimizi alıyoruz. Bu şekilde içinden çıkartıyorum. Şöyle. Burayı da bir sıra olarak sık iğne öndeki tellerimizde bakın şu şekilde bir sıra sık iğne olarak dolaşıyoruz. Bakın. Şöyle.
şekilde. Bakın bu şekilde dolaşıyorum. Şöyle oluyor. Bu şekilde. Arkadaşlar ayaklarımızı bu şekilde bitirdik. Bir sonraki videomuzda da gövdesini başlayacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.